eski zamanlardan beri var olan volkanlar, üstün güçlerin tezahürleriyle tanımlanan, yıkıcı gücünün yanı sıra, insanları devasa boyutlarıyla büyülerken, patlama sonucu yaptığı etki sonrası da korkutmaktadır. Aktif bir yanardağın patlaması sonrasında, dakikalar içerisinde tüm yaşam yok olabilir, o bölgenin fiziksel yapısını da değiştirebilmektedir. Bu tehlikelerin bilinmesine rağmen, dünyadaki milyonlarca insan yanardağların çevresinde yaşamaya da devam etmektedir. Günümüzde çoğu yanardağ aktif olmaktan ziyade uykuda olsa da, bugüne kadar aktif kalan birçok yanardağ vardır. Teknoloji sayesinde bilim adamları, binlerce yıl öncesinden kalma bu volkanik dağları keşfederek, günümüzde aktif olan volkanları bulmuşlar, hangisinin eski olduğuna dair araştırmalar yapmışlardır. İşte geçmişten günümüze kadar gelmiş, dünyanın en eski aktif 10 volkanı sizlerle. İyi seyirler. 10 numara Kilauea Volkanı. Ülke Amerika Birleşik Devletleri. Yaşı 200.000 ile 300.000 olduğu tahmin edilmektedir. Yükseklik 1247 metre. Adını burada yaşadığı söylenen tanrıça Pele'den alan Kilauea Yanardağı, Hawaii'nin büyük adasında yer alan, 1983'ten beri sürekli olarak patlayan bir kalkan yanardağıdır. Aynı zamanda Hawaii adalarını oluşturan 5 volkandan en aktifidir. 1983 yılından bu yana ara ara faaliyete geçen ve dünyanın en aktif yanardağları arasında gösterilen Kilauea, yakınında bulunan birçok yerleşim birimine de zarar vermiştir. En son patlama 3 Mayıs 2018'de gerçekleşmiş ve 22 gün sürmüştür. Patlama adadaki evlerin %50'sini yok ederek 1200'den fazla can aldı. Volkanda daha önce patlamalar gerçekleşmiş, ancak 2018'deki patlamanın boyutu ve kapsamı açısından eşi benzeri olmamıştır. 9 numara Fuego Volkanı. Ülke Guatemala. Yaşı yaklaşık 230.000. Yükseklik 3763 metre. Fuego Volkanı, Guatemala'da yer alan, Orta Amerika'daki en aktif volkanlardan biridir. İspanyolca'da ateş anlamına gelen Fuego yanardağında, her 15 ila 20 dakikada bir küçük gaz ve kül püskürmeleri meydana gelmektedir. Şiddetli patlamalar sık gerçekleşmese de, 1524'ten bu yana 60'tan fazla kez patlama gerçekleşti. Bu patlamalardan 3'ü ölüme neden olurken, en son büyük patlama 1974 yılının Ekim ayında gerçekleşti. 8 numara Etna Yanardağı. Ülke İtalya. Yaşı yaklaşık 350.000. Yükseklik 3357 metre. Etna Yanardağı'nın Avrupa'daki en aktif yanardağ olduğu söylenmektedir. İtalya'da bir yarımada olan Sicilya'da bulunan Etna, yaklaşık M.Ö. 1600'den beri patladığı için çok aktif bir yanardağ olarak kabul edilir. O zamandan beri 100'den fazla patlama gerçekleşmiş, M.Ö. 1783'e kadar uzanan ve onu tüm Avrupa'nın en eski volkanlarından biri yapan, uzun bir patlama geçmişine sahiptir. Etna Yanardağı, 140 km2'lik bir taban çevresi ile 1190 km2'lik bir alanı kaplamaktadır. Dünyanın en aktif yanardağlarından biridir ve neredeyse sürekli bir faaliyet halindedir. Verimli volkanik toprakları sayesinde, dağın alçak yamaçlarına ve güneydeki geniş Catania Ovası'na yayılmış, üzüm bağları ve meyve bahçeleri bulunmaktadır. 7 numara Taupo Volkanik Bölgesi. Ülke Yeni Zelanda. Yaşı yaklaşık 300.000. Yükseklik 452 metre. Yeni Zelanda'nın kuzey adasında yer alan, halen oldukça aktif olan volkanik bir alandır. Bölge, Yeni Zelanda'nın en yüksek aktif yanardağı olan Ruapehu Dağı'nı da içerecek şekilde kuzeye doğru uzanır. Bölgede en sık patlayan Ruapehu Dağı, Ngauruho Dağı ile Wakari, yani Beyaz Ada olmak üzere çok sayıda volkanik menfez ve jeotermal alan bulunmaktadır.
1866'da 1100 kilometrekarelik alanı kaplayan kül püskürterek onu tüm zamanların en büyük patlamalarından biri haline getiren büyük patlamada dahil olmak üzere bölgede bir dizi büyük patlama kaydedildi. 1886'da ikinci bir büyük patlama meydana gelerek Orta Yeni Zelanda'nın çoğunu kaplayan bir kül bulutu oluştu. Hatta bu kül bulutu, 280 kilometre uzaklıktaki Auckland'da dahil olmak üzere, şehirlere yayılarak hayvanlara ve mahsullere zarar vermiştir. 6 numara, Loihi Seamount. Ülke, Amerika Birleşik Devletleri. Yaşı, yaklaşık 400 bin. Yükseklik, 975 metre. Loihi Seamount, Pasifik Okyanusu'nda Hawaii adasının güneydoğu kıyısının yaklaşık 35 kilometre açığında aktif bir denizaltı volkanıdır. Bu deniz dağı, dünyadaki en büyük kalkan volkanı olan Mauna Loa'nın yan tarafındadır. 1970'lerden önce Loihi'nin aktif bir yanardağ olduğu bilinmiyordu. 1970 yılında meydana gelen deprem sonrasında, incelemek için giden bir keşif gezisinin ardından, Deniz Dağı ile ilgili fikirler büyük ölçüde değişmiştir. 5 numara, Merapi Volkanı. Ülke Endonezya. Yaşı, yaklaşık 400 bin. Yükseklik, 2910 metre. Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde bulunan, konik şekilli bir yanardağdır. Volkan, Endonezya'daki 130 aktif yanardağdan en aktifi ve 1548'den beri düzenli olarak lav püskürtmektedir. En büyük patlamalarından biri 1006'da meydana gelmiş, Külüvava'nın merkezine yayılmıştır. Diğer büyük patlamalar, 1786, 1822, 1872, 1930 ve 1976'da gerçekleşmiştir. 22 Kasım 1994'teki patlamada, piroklastik akışın serbest kalması sonucu 64 kişi ölmüştür. Yine 2010 yılının sonlarında, çok sayıda insanı öldüren, düzinelerce insanı yaralayan, 10 binlerce kişiyi de bölgeden göçe zorlayan, bir dizi yanardağ patlaması gerçekleşmiştir. 4 numara, Pavlov Volkanı. Ülke, Amerika Birleşik Devletleri. Yaşı, yaklaşık 400 bin. Yükseklik, 2515 metre. Pavlov Volkanı, Alaska'da bulunur ve dünyadaki en aktif volkanlardan biridir. 1879'dan beri 100'den fazla kez patlama meydana geldi. Pavlov Yanardağı hakkında, 1792'den beri son sınıra açılan kapı olarak bilinmesi de dahil olmak üzere pek çok ilginç gerçekler vardır. 1980, 1981, 1983, 1986, 1988, 1996, 1997, 2007, 2013, 2014 ve 2016 yıllarında patlamalar gerçekleşmiştir. 3 numara, Taal Volkanı. Ülke, Filipinler. Yaşı, yaklaşık 500 bin. Yükseklik, 311 metre. Taal Yanardağı, Filipinler'deki Luzon adasındaki bir eyalet olan Batangas'ta yer almaktadır. 1614'teki son patlamasından bu yana, 35'ten fazla kez patlayan aktif bir yanardağdır. Son patlaması 2005'te gerçekleşti ve o zamandan beri uykudadır. 400 bin yıldan beri aktif olan yanardağ, günümüze kadar birçok kez patlama yaşadı. Son patlaması 2020'de meydana gelerek, Taal Gölü ve çevresinde hasara neden olmuştur. Kraterinde lav gölü olan dünyadaki sadece 3 volkandan biridir. Ayrıca, 1610'da bir patlamadan sonra oluşan Matutun Kalderası adlı, büyük bir kaldera ile çevrilidir. 2 numara, Pinatubo Yanardağı. Ülke, Filipinler. Yaşı, yaklaşık 1,1 milyon. Yükseklik, 1486 metre. Filipinler'de, Manila'nın hemen kuzeyinde bulunan bir yanardağıdır. 1991'li yılların başlarındaki patlama öncesi, çoğu kişi tarafından pek bilinmiyordu. Çevresindeki alan ise çok gür ve yeşildir.
Volkanik dağların tepesinde yetişen tropik ormanlar, dünyadaki görülebilecek ender yerlerden biridir. Volkan iki farklı patlamayla oluştu. 1511 ile 1514 yılları arasında, diğeri 1541 ile 1543 yılları arasında meydana geldi. Bu iki patlama o kadar güçlüydü ki, arkalarında bugün hala görülebilen on binlerce kül birikintisi bırakmıştır. 1991'deki patlama yaklaşık 9.000 kişiyi öldürerek, yanardağa yakın tarım ve altyapıya milyonlarca dolar değerinde zarar verdi. 1 numara Unzen Yanardağı. Ülke Japonya. Yaşı 2,5 milyon. Yükseklik 1486 metre. Japonya'daki Kyushu adasında bulunan ve yaklaşık 2,5 milyon yıl önce oluşan Unzen Yanardağı, dünyanın en eski ve en aktif yanardağı olarak kabul ediliyor. Dağ 1603 ile 1868 yılları arasında barut yapımında kükürt kaynağı olarak kullanılmıştır. Madenlerde zehirli dumanlar nedeniyle hayatını kaybeden işçilerin kalıntılarının bulunduğu Kükürt Madeni Müzesi, Unzen Dağı'nın eteğinde bulunmaktadır. Unzen'in en ölümcül patlaması, bir önceki yılın Kasım ayında meydana gelen depremle başlayan 1792'de meydana geldi. Bu patlama sonucunda 15.000 insanın ölümüne neden olan bir megatsunamiye neden oldu. 3 Haziran 1991'de yine bir patlama gerçekleşti ve 43 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında volkanologlar, polisler, itfaiyeciler, taksi şoförleri ve çiftçiler yer alıyordu.